Şu anda amiral gemisi bir cihaz istediğimizde güncel modellerde en az 36.000'i gözden çıkarmak gerekiyor. Fakat fiyatı, özellikleri ve deneyimiyle Galaxy S23 çok iddialı ve benim de favorilerimden biri. Bunun da en büyük sebebi... Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Galaxy S23'ü tüm artı ve eksileriyle birlikte inceleyeceğiz. Ve S23 almak hala mantıklı mı? Son bölümde konuşacağız. İlk olarak fiyatlara baktığımızda açıkçası zamlanmayan tek telefon diyebilirim. 8 GB RAM, 128 GB'lık Galaxy S23'ü 27.000 bandında alabiliyoruz. 256 GB'lık versiyonu da 29.000 bandında. Normalde S23'ün en büyük rakibi iPhone 13 ama iPhone 13'ün fiyatları çok fazla arttı. Burada iPhone 12 ile arada kalan için de deneyimlerimden bahsedeceğim. Bu incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Şimdi ilk olarak tasarımla başlayalım. Tasarım yönünde Galaxy S23 benim oldukça beğendiğim bir cihaz diyebilirim. S23'e baktığımız zaman arka taraftaki sade tasarımı ve kamera modülü olmadan kameralar direkt olarak kasaya entegre edilmiş. Bu sayede biraz daha premium bir hissiyat uyandırıyor ve elde tutarken de elden kaymayan, güven veren bir yapısında olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Açıkçası son yıllarda benim en çok beğendiğim telefonlardan biri. Arka kapakta cam ve mat bir yüzey kullanılmışken çerçevelerde alüminyum bir yapıyı görebiliyoruz. Elle tutuş hissiyatı, ele oturma yönünde de gerçekten muazzam bir cihazla karşı karşıyayız. Tasarımsal açıdan baktığımızda genel hatlarıyla oldukça sade ve premium bir telefonla birlikteyiz. 7.6 mm kalınlık ve 168 gram ağırlığıyla da tek elle kullansak bile elimizi hiçbir şekilde yormuyor ve şu anda Android tarafında alabileceğimiz en kompakt ve en güçlü cihazlardan biri. 6.1 inçlik ekran boyutu da kesinlikle çok başarılı diyebilirim. Bence telefonların büyümesi de çok iyi bir şey değil. Yani Galaxy S23, iPhone 14, 14 Pro gibi 6.1 inçlik ekran boyutu bana sorarsanız bir akıllı telefon için fazla yeterli. Hem genişlik açısından hem de taşınabilirlik, kompaktlık yönünde 6.1 inç gerek video, dizi, film izlerken gerekse oyun oynarken hiçbir problem yaşatmıyor. Dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızını S23'te görebiliyoruz. Bunun haricinde HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsadığını söyleyeyim. Ekrana baktığımızda gerçekten muazzam bir deneyimle karşı karşıyayız. Renklerdeki doygunluk, kontrast oranı ve keskinlik açısından bu ekranın bu fiyat bandında bir iPhone 12 veya Xiaomi 12T Pro'ya oranla da keskin bir şekilde ayrışıyor. 1750 nite kadar bu ekran çıkabiliyor. Yani hem güneşli ortamlarda hem de kapalı ortamlarda parlaklık olarak da oldukça tatmin edici. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor ve telefonumuzda hafıza kartı desteği yok. Oyun performansına baktığımızda PUBG'de HDR'da 60 FPS'i çok rahat bir şekilde verebiliyor. Burada stabilite, donma, kasma veya bunun dışında FPS drop'u açısından da hiçbir problemle karşılaşmadığımı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Uzun süreler oyun oynadığımız zaman da evet telefonumuz ısınıyor fakat bu performansa hiçbir şekilde bir engel değil. Burada aklınıza gelebilecek tüm oyunlarda Genshin Impact olsun, Call of Duty Mobile bana mısın demiyor. S23 oyun performansı yüksek ve kompakt bir cihaz arayanlar için çok mantıklı bir tercih diyebilirim. Geekbench 6'da Galaxy S23 ile 4400 çok çekirdekte ve tek çekirdekte de 1800 bandında bir puan almayı başarıyor. Burada iPhone 13 ve iPhone 14'ün gerisinde fakat kesinlikle uzun yıllar götürecek bir telefon. Şimdi S23'ün en iddialı olduğu alana yani kameralarına geçelim. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Fotoğraf çekim kalitesine genel anlamıyla baktığım zaman ana kamerayla başlarsak vermiş olduğu renkler gerçekçilik açısından da S22 oranla bariz bir şekilde geliştirilmiş. Düşük ışıkta noise miktarı bir o kadar azalmışken renklerin doygunluğu ve kontrast oranı yönünden de kesinlikle başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman da
herhangi bir kayıpla karşılaşmadığımızı söyleyeyim. 50 megapiksellik sensörün burada kullanılıyor olması çok önemli bir avantaj. Yardımcı kameralarında gayet iyi çalıştığını belirtmem gerekiyor. Açıkçası fotoğraf kalitesi olarak iPhone 14 ile de benzer bir seviyede. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. O hisle beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Video kalitesi bence fotoğraf kalitesine oranla biraz daha başarılı diyebilirim. Yani bu telefonu alıp işinizde veya içerik üretimi içinde kesinlikle kullanabilirsiniz. Video performansı olarak 35.000'e kadar da bence en iyi cihaz. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken genel kamera deneyimi açısından hem ana kamera hem de yardımcı kameralarıyla beni fazlasıyla tatmin etti. Her ne kadar gerçek rakibi iPhone 12 olmasa da şu anda fiyat olarak en yakın rakibi iPhone 12. Bu noktada Galaxy S23 iPhone 12'den de çok daha iyi bir kamera performansına sahip. 3900 mAh batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Burada 120 Hz'de kullandığımız bir senaryoda ortalama 7 saat civarı ekran sürelerini görebiliyoruz. Benim gibi yoğun bir kullanıcıysanız en azından akşama saat 9-10'a kadar idare edebilecek bir performansa sahip. Yani genellikle gün içinde tekrar şarja takmamıza gerek kalmıyor. Galaxy S23 hem batarya verimliliği hem de genel kullanım açısından S22'deki pek çok problemi çözmüş durumda. Android 13 ve One UI 5.1 arayüzüyle gelirken ve arayüz yazılım deneyimi yönünden de iPhone'a gittikçe yaklaşıyor. Hem menüler arasında geçerken hem de uygulamalar arasında geçiş yaptığımız zaman bize hiçbir şekilde bir yavaşlama, donma, çökme problemiyle kesinlikle karşı karşıya bırakmıyor. Xiaomi'nin MIUI arayüzüne oranla da çok daha stabil bir şekilde çalışıyor. Yani hem yazılım güncelleme hem de arayüz konusunda S23 ile hiçbir problem yaşamayacağız. S23'te stereo hoparlörleri de görebilmek mümkün ve tabii ki Dolby Atmos desteğiyle de beraber geliyor. Ses yüksekliği ve ses deneyimi yönünden de S23'ün tam bir amiral gemisi olduğunu belirtmem gerekiyor. Ses kalitesi gerçekten muazzam. Güvenlik kısmında ekran altı parmak izi okuyucuyu ve yüz tanımayı görebiliyoruz. Parmağı dokundurduğumuzda çok hızlı bir şekilde algılıyor. Arada algılamama veya yavaş çalışma gibi bir problemle de karşılaşmıyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani deneyimiyle S23'ü değerlendirirsem öncelikle yaklaşık 3 ayda ana telefonum olarak kullandım. Ekran kalitesi, akıcılık, arayüz geçişleri, genel olarak deneyimine baktığımda çıktığı günden bu yana da performans anlamında da hiçbir düşüş yok. Snapdragon 8 Gen 2 her açıdan oldukça iyi bir işlemci. S23 özellikle 3 noktada rakiplerinden ayrışıyor. Performans, kamera ve ekran kalitesi bu telefonun en önemli artısı ve kameranın da özellikle video kısmında gerçekten çok başarılı. Stabil, sabit videolar çekme konusunda video performansında bu fiyat bandında üstüne yok diyebilirim. Genel deneyimiyle düşündüğümde de batarya hariç beni hiçbir noktada üzmeyen bir cihaz, ama serinin en küçük kompakt amiral gemisi olduğu için de haliyle küçük bir batarya ile geliyor. Oyun oynamadan fotoğraf, video çektiğim ve günlük bir kullanımda 6 saatlik ekran süresi veriyor. Yani genel olarak benim bir günümü tamamladığını söyleyeyim ve iPhone 12 ile de S23 hemen hemen aynı fiyatlarda. Fakat ekran kalitesi, akıcılık ve kamera konusunda S23 çok daha önde. Ayrıca S23'ün güncelleme desteğinin bitmesine de 4 yıl var. iPhone 12'nin desteği 2 yıl kaldı. Her açıdan düşündüğümde S23 bu fiyat bandında hala alınabilecek en iyi telefon ve genel olarak tüm artı ve eksileriyle S23'ü beraber inceledik. Peki sizce S23 hala alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Son olarak S23 alacaksanız burada çok önemli bir detaydan bahsedeceğim. 128 GB S23 UFS 3.1 ile geliyor. 256 GB'lık modelinde UFS 4.0 olduğunu söyleyeyim. Bu bizim ne işimize yarayacak derseniz, uygulama açılışları, dosya yüklemeleri UFS 4.0'da çok daha iyi bir seviyede. Eğer bütçeyi zorlamayacaksa 256 GB'lık S23 çok daha mantıklı. Peki sizce S23 bu fiyatlara hala alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.